GPU Z üzerinde de şu anda gördüğünüz gibi işlemci tarafımız 60 derece civarında. 3D Mark kurulumu yapıyoruz. Benchmark testi de gelecek. Ve akabinde ekran kartı tarafı da 57 derece. Aynı çekirdekte bulunmakta bunlar. Ve 2020 Kasım tarihli eski bir driver, yani stok Windows işletim sisteminin tanıdığı driver ile herhangi bir panel olmadan muhtemelen burada yaptığım testlerden daha iyi sonuçlar alabileceksiniz günümüzde. Çünkü FSR teknolojisi de geliyor. 2.0 çıktı ve muhtemelen APU'lara da yansıyacak. Ama benim yaptığım testler şu anda herkesin elindeki mevcut donanımda alabileceğinin bir tık altı olacak ki bu donanımın saf gücünü görebilelim. 512 MB'lık ayrılmış belleğimiz oyun içinde sistemden paylaşarak 3 GB'a kadar tırmanabiliyor. Burada görev yöneticisi üzerinde de ayrılmış toplam paylaşılan belleğin 7 GB'a kadar vardığını da görebiliyoruz. USB diskten kurduğum oyunlar arka planda yüklenmeye devam ederken Radeon 6750 gibi grafik kartlarında takılan bu test burada gördüğünüz gibi akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Ve kare saniyesini overlay üzerinden 15, 18, 20 gibi frame'lerde aktığını görebiliyoruz. Tam ekran yaparsak dolayısıyla 5 FPS'e kadar düşüyor. Ama ortalamamız 8. Ve 3D Mark Skydiver isimli bu test ile 3D Mark Basic Edition'da bir skor ölçümü yapalım bakalım. ...1600'e 900 piksel DirectX 11 kullanılan ve 40 frame'lerde gezen 1500 MHz'lik APU çekirdek frekansı ve 600 MB kadar kullanılan VRAM ile ilk testimiz geçti. Huawei'in bu modeli D16, 16 inç ve 3200 MHz bellek ile gelerek APU bir sistem için işte diyeceğimiz minimum RAM konfigürasyonuna sahip. İşlemci gücünün fizik testinde açığa çıkacağını düşünürsek yine akıcı bir değer görmeyi bekliyoruz. Ama eğer GPU işin içinde ise o bayağı güzel. 160 Hz'i gördü. Evet, zaten işlemcide görüyorsunuz. Her çekirdek kızarıyor. Kullanım artıyor. Yani sanal çekirdeklerle beraber tüm izlekler bu fizik testinde görev yapıyorlar ve 60 FPS'yi garantiliyorlar böyle hızlı bir aksiyonda. Çok fazla obje girdiğinde 40'lara kadar düştü. Şimdi de kombine bir test göreceğiz.
DirectX 11'in tüm nimetlerinden yararlanan bu test yine 40 frame'lik bir akıcılıkla geçti. Ve şimdi skorumuz geliyor. 9960 puan alarak Thread'in 164 FPS çıkardığını gördük burada. Grafik testleri de 40'lı FPS'lerde ve kombine testinde 36 FPS'te olduğunu görmekteyiz. 4600H with Radeon Graphics olarak testimiz başarıyla geçti. Diğer testleri nedense donanımınız uyumlu değil diyerek çalıştırmıyor. Belki bellek boyutu yetersizdir. Onun yerine şu Ice Storm Extreme'i deneyebiliriz. Oyun notebook olmamasına rağmen ofis notebooklarının içerisinde iyi bir yere sahip olan bu APU işlemcili makinemiz harici bir grafik donanım barındırmadığı için gaming laptop serisine dahil olamıyor. Çıtır çerez bir test olan bu testte 300 karelerden aşağı düşmeyen grafiklerimiz yeni bir sahne ile devam ediyor.
Birazdan hepinizin merak ettiği o sorunun yanıtını da göreceksiniz. GTA 5 açar mı? Tabii ki onu da açacak. Buradaki fizik testinde uygulamanın eski bir test olması nedeniyle işlemci çekirdeklerinde sadece 4 tanesini kullanıldığından dolayı öyle %50 kullanımın üstüne bir çıkış göremiyoruz ve 160 frame'lerde geziyor. Ve bu testin de skoru 77.716. Bu testten aldığımız skorlara bakarsak yine ofis notebooklarını tokatladığını, oyuncu notebooklarının hangi yıl olduğu belirtilmemiş ancak baz aldığı notebook'un RTX 2060'lı bir i7 9. nesil olduğunu düşünürsek onları geçebilmiş. Yani burada işlemci gücünün öne çıktığını söyleyebilirim bu test için. Tabi RTX 2060 notebook'unda başka oyunlarda bu APU'dan çok daha iyi performans verdiğine eminim. Ama bu testte ne hikmetse son derece denk bir skor elde ediyor RX Vega 5 grafik kartı. 7 nanometrelik bir üretim teknolojisi kullanılan RX Vega 5 burada gaming laptopu nasıl olduysa geçebildi. Yine Cloud Gate testiyle de devam edebiliriz. Bu DirectX 11 kullanmakta. Kayıtlar dışarıdan yapıldığından dolayı biraz ekranda hareler görebilirsiniz. Çünkü dahili bir şekilde video kaydı yapmak performansı düşürüp yanıltacaktır bizi sonuçlarda.
Şu anda full frame 1920'ye 1080 sahnelerdeyiz. Ve yine bir fizik CPU testine geçtik ve burada 60 kare altına indik. İşlemcinin de yoğun bir şekilde kullanıldığını gördük. Ve buradaki skorumuz 18.370. Yine online bir şekilde karşılaştırma yapalım. Ve 3D Mark testlerimizi de burada sonlandıralım. Aslında Firestrike'ın da sistemimizde olduğunu söylüyor. Belki grafik işlemciniz yeterli bir RAM'e sahip değildir diyor. Uyarı vermiş. Bunu da çalıştırıp bu testi de yapmak istiyorum ben. Bakalım Vega 5 bu konuda neler yapabilecek. Gördüğünüz gibi burada gaming laptop'un gerisinde kaldı. ...3200 MHz DDR4 belleğimizin 50 gigabit per second'lık bir band genişliği sunuyor olması... ...bizim buradaki grafik kartımızın da aşağı yukarı... ...bir Radeon HD 80 serisi... ...veya 7750 gibi bir ekran kartına... ...denk band genişliği sunduğunu söylesek... ...çok da abes kaçmaz.
Yine bu testte de 1.6 GB'lık bir RAM kullanımımız olmasına rağmen yeterli sayıda TMU ve gölgelendirici ünitesi yer almayan grafik işlemci performansını 15 karenin altına düşürdü. Az önceki demoya nazaran seslerin olmadığı bu kuru sahnede bir nebze daha hızlı aktığını görüyoruz. Ve physics testine geldik. Burada GPU kullanımının çok fazla yükselmediğini frekanslarından anlayabiliriz. Yüzdesini göremediğimiz için 400 MHz'lik down yani idle modunda grafik işlemci yer yer 1500'ü görüyor. Şimdi yine zorlu bir sahne ile birlikte olacağız. Firestrike Combine Test. Şu testi akıcı çalıştıran bir ekran kartı veya sistem rahat bir şekilde güncel oyunları akıcı olarak oynatabilecek demektir. Ve buradaki skorumuz da meydana geldi. 2650. Gördüğünüz gibi frame'ler 20'nin altında. Bunu da online olarak karşılaştırmamız gerekirse ofis notebooklarına denk bir puan aldık. Muhtemelen ofis notebook'u olarak söylediği bilgisayarda harici bir ekran kartı var. Ha yokmuş. Intel Irish Pro Graphics 10. nesil demiş. Evet, testimiz GTA 5 ile devam edecek. Ve GTA 5 testiyle karşınızdayız. Oyunları mümkün olduğunca SSD'ye aldım. Yani herhangi bir tanesi hard disk üzerinden çalışmıyor ve arka planda diğer bir oyunum daha kopyalanmakta. Dolayısıyla SSD üzerinden yüklemesi kısa sürecektir. Video belleğinin giderek kullanımının yükseleceğine birazdan şahit olacağız. Şu anda henüz 200 MB seviyelerinde geziyor.
Çünkü 800-600 çözünürlüğünde banka soygunu görevini başlattı oyun bize. Oyunun ayarlarına girdiğimizde 512 MB RAM'in taştığını söylüyor. Ama aslında öyle bir durum yok. Biz de 720p'yi alarak VSynC'i de kapatalım. Ve düşürebileceğimiz her şeyi düşürelim. Ve bu şekilde uygula diyelim. Zaten gelişmiş grafiklerde herhangi bir ayar açık değil. Get in there! Sit tight! I'll handle the plastic! Don't blow yourself up! Pay attention! In the back! What's Come on! Doing? Hurry! You're gonna kill us in here! Leave us alone! We didn't do shit to you! All set! Phone it in! I'm making the call! Alright, we gonna do this? Show me the money! Slow and steady, T. Slow and steady. That's the score. Oyun hala 512 MB'lık bir VRAM kullanıyor şu an. There's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. We're done here. Let's go. Come on out, B. Give it up. I got him. I saw your face. I'll remember you. Get 1,000 things every day. How about you make sure this is one of them? I've seen his eyes. He's crazy. No one's crazy. Right thing. Be cool. Fuck! You didn't have to do that. Let's get going. There'll be time for grieving later. Yeah, you got that right. Move. Maalesef bu uyarıdan dolayı çözünürlüğü arttıramıyorum. Yani bu APU sistemde oyun belleği çok açtın dediği için burada çözünürlük yükseltme ayarı gerçekleştiremedim. Çözünürlüğü hiçbir şekilde arttırtmıyor. Yani burada önerilen limitlere uyma seçeneğini de kapatarak deneyeceğim. Sanırım şu anda oldu. 1600'e 900'de şu anda oyun. Ama ne hikmetse Enter tuşu çalışmıyor. Şimdi bir de bunu full screen'e bir alalım. Evet, şimdi 1600'e 900'deyiz.
Kaleme bastığımı zannediyor şu anda bilgisayar. Sanırım touchpad'e çarpıyorum. Patlama sahneleri akıcı çalışıyor görünüyor. Hear that? Siren! Fuck the cops! See? Hit the shutter switch! See that shit? I fucking put that bitch's face against the glass. Did you see that? Yeah, you're a real stout. Come on, let's get to the chopper. We move quick, we can beat the train. We're getting there. Cops! Coming our way! Be cool. They ain't made this car yet. Man, I'll believe in this bird when I get eyes on it. Shit, shit, shit! Roadblock! Go right! Beat the train, man! Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to die my bed, Homie, man, you need some bread? I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace. Homie, I'm good. You little dick niggas do like them little cars. Shit, I heard you talk, homie. You been everywhere except where it counts. Fool, knock it off. How about we let Tanisha decide that? She definitely ain't dumb enough to fuck with your ass. We going right. Yeah, that's cool. Let's show these movie people how we roll. Oh, we filming shit here, huh? Hey, hey, down this alley here. Hey, Frank, oh! Come on, Frank. Whatever, home. We hanging the left. Okay. Keep busting, Luke. Hey, screw you too, homie. Left here. Fine. Loving, stable parents and a domestic environment similar to their friends. In the next rush hour, it's time to finally make a change. Vote yes on Proposition 4. Outlaw the Hang a right there. Shit, cool, homie. We going left into this parking lot. What? I hear you. Remember, this is your Terrier's car. Hey, I'll come at you from the shoulders, homie. We buzzing in Union Depository, motherfucker. That Superman? Motherfucker, you an idiot. Kötü sürüyorum çünkü oyunda input lag var arkadaşlar. Bastığım tuşlar biraz geç uygulanıyor. What you gonna slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that Joe works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time. Did
cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. Oh, nigga don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha. Oyunda yüksek gölgelerde şu geçişler daha yumuşatılıyor. O yüzden daha çok sistem kaynağı gerekiyor. Ama keskin gölgeler daha az sistem yoruyor. Şimdi bir benchmark atabiliriz. Oyunda VSync açık galiba. Çünkü sürekli 30 kare saniye. Evet, VSync kapalı olarak teste başladık. Sanki bir GTX 460 varmış gibi 60 FPS'lerde çalışıyor oyun. Tabi GTX 460 256 bit bir kart olduğu için bundan daha kuvvetli olduğu yerlerde var. Oh my god, Carmen? I was so weird. Alright. Aksiyonda 45 FPS güzel bir değer. Ve Full HD'de de
30 kareden daha yüksek değerlerde oynamak mümkün. Tabi aksiyon sahnelerinde biraz daha düşüş görülebilir. Şu anda tam Full HD'deyiz. Oyun gayet akıcı. Herhangi bir input lag yok. Fare hareketlerimiz smooth bir şekilde gerçekleşiyor. Evet, gördüğünüz gibi GTA'da bu şekilde akıcı bir şekilde çalışıyor. Ve DirectX 12 olan Forza Horizon 4 üzerindeki benchmark 720p üzerinden testine başlıyor. Sistem konfigürasyonu tam olarak algılayamayan oyun benchmark yapmak konusunda bir öneride bulundu ve şu anda da ben de onu seçerek bakalım nasıl bir performans deneyimleyeceğini görmek istiyorum. Manuel olarak tabii ki Full HD veya 1600'e 900 ben de ayarlamak isterdim. Tabii şu anda yine bellek kullanımımız 2 GB'lık bir ekran kartı için ideal bir değer olan 1.6 GB VRAM kullanımında. Ve işlemcinin önce fiziksel çekirdeklerini sonra da sanal çekirdeklerini kullanarak şu anda bir test yapıyor. Ben bunu frekansların kullanım yüzdelerinden anlayabiliyorum. Ve şunu fark ettim. Radeon grafik panelim yüklü olmadığı için birçok oyun ben içinden ayarla belirtmediğim sürece VSync açık. Default olarak sürekli 30 frame'de sabitliyor kareyi. Bu da ekranımızın masaüstünün 60 Hz olmasıyla birlikte VSync Half 30 ayarı default olarak gelirken uygulamamız böyle bir hata verdi. Muhtemelen bu da Apu'nun ayarlarını tutturamamasıyla ilgili. Veya şu overlay uygulamasından çıkalım. Bazen overlay uygulamaları tuhaf grafik ve oyun hataları almamıza yol açabilir. Bir diğer durum, zaten böyle bir uyarıyı da söyledi bana. Bir diğer durum ise arkada Epic Launcher'ın download yaparak donanım hızlandırmayı kullandığı ve böylece bir miktarda sistem kaynağı tüketmesi olabilir. Ve Forza Horizon 4'te her şey en düşük ve kapalı ayarlarda ve 720p çözünürlüğünde oyunumuz başlıyor. I see a festival that never ends. Where you can be whatever you want to be. Oyunun videoları gerçekten güzel bu ara kısımda. It's not your dream holiday anymore. It's your dream life. That's the horizon I see. ...720p'de 60 kareye sabitiz, güzel. Bir Apu için gayet başarılı açıkçası.
Aksiyon sahnelerine 30'a düştüğü için bu ayarda da bırakılabilir. Çünkü bellek kullanımı 3 GB'a çıktı şu anda. Şöyle gösterebiliriz. 2.9. Evet, zaten daha fazla geometri araba sahneye girdikçe bu ayar gayet yeterli görünüyor şu an. Çözünürlüğü Full HD almaya çok da elzem gelmiyor. Ama 1600'e 900 yapılabilir gibi de değil. Alright guys, this'll be easy. Just don't miss the checkpoint, so let's go. Did we just lose yellow? Coming up on the quarry. Hey Blue, thread the needle with me. Red's down, red's down. Looks like I'm the only one left. This is it, Horizon. We are kicking off the summer season with the greatest race of all time. Point yourself in the direction of Horizon and put your foot down. First to the festival wins. So let's go.
Bu kez 60 FPS'de 1600'e 900 V-Sync açtım. Böylece yırtılma olmayacak ama oyunda akacak. People are lining the streets to get a load of the action. Cheer these racers on, guys. Come on. We got some awesome racing trucks out there, too. The most incredible hypercars are all here. I can see a Centenario, Ferrari FXXK, and a beautiful Bugatti Chiron. And is that a Vulcan? Oh, Horizon, you do not want to miss out on watching this. Look at that Senna go. I mean, the car, sure, but someone's got to be handling that thing. Final straight. I can't breathe. Quite a show. I try my best. Is everyone here? Yep, all here, boss. Ready and raring. Great. Okay. Do we have Spider? Hey, nice to meet you. I'm Kira, director of the festival. Looks like you've made a good impression with our talent scouts. This one might have a real chance of taking a spot on the roster. Rebecca's one of our former champions. She's giving me a hand running the Horizon Road Racing series. Evet, gördüğünüz gibi bu oyunda da gayet başarılı bir şekilde APU işlemciyle oynayabiliyoruz. Yeni Ryzen APU'lar gerçekten heyecan verici bir performansa sahip. Bu videomuzda uzun soluklu bir şekilde ayrı bir bölüm olarak sadece oyun performansını değerlendirdik. Daha sonra başka bir çalışmada görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ve ayrıca bizi izlemeye devam ederek abone olmayı unutmayın. Ensotek Çözüm Stüdyosu sundu.